3 sezondur herkesi ekranlara kilitleyen Yargı, klişe olmayan, farklı ve çok ilginç bir finalle bir kez daha farkını ortaya koydu. Hatta final bölümünün son sahnesi öyle bir şekilde bitti ki sanki haftaya yeni bölüm olacakmış veya gelecek sezon kaldığı yerden devam edecekmiş gibi bir izlenim uyandırdı. Final bölümü verilmek istenen mesajların gayet net ve orijinal bir şekilde verildiği bir bölüm oldu. Evrende her şey kendi dengesinde, yerli yerinde olması gerektiği gibi ilerler sözünün yansımasını izledik. Eğer hikaye farklı başlasaydı, yani tüm her şey İnci'nin ölümüyle başlamasaydı neler olacaktı? Ilgaz ve Ceylin ne durumda olacaktı? İşte tüm acabaların yer aldığı soruların cevaplarını bir bakıma paralel evrende izlemiş olduk. Sonuç olarak İnci yine kısa bir süre sonra Engin tarafından öldürülecekti. Ilgaz ve Ceylin yine karşılaşacaklardı ve hatta kaderden kaçamayıp birbirlerine aşık olacaklardı. Ancak başkası tarafından öldürülüp sonları kötü olacaktı. Kısacası şu anda yaşadıkları hayatın aslında en iyi versiyonu olduğunu, her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini, keşkelerle değil de her şeyi olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğini ve nerede olursak olalım, neyi düşünürsek düşünelim, kaderin daima bizimle olduğunu görmüş olduk. Finalde bu mesajlar paralel evren ve alternatif gerçeklikler kavramlarıyla harmanlanarak çok iyi bir şekilde verildi. Hatta bununla ilgili akıllara Gece Yarısı Kütüphanesi kitabı ve Bay Hiç Kimse filmi geldi. Okuyanlar ve izleyenler durumu daha iyi anlamış olacaklar. Hepimiz hayatlarımızda mutlaka farklı seçimler yapmış olsaydım nasıl bir hayatım olurdu tarzında acabalı cümleler kurmuşuzdur. İşte Yargı'nın finalini anlıyoruz ki aslında hayatlarımızda her şey olması gerektiği gibi bizim için en iyi versiyonuyla ilerliyor. Peki ama finalin son sahnesi neden devamı gelecekmiş gibi bitti? Açık kapı mı bırakıldı? Final bölümünün son 15-20 dakikasında zaman atlamasıyla birlikte hangi karakterin nerede ve ne durumda olduğunu gördük. Ilgaz kendine yakışır bir şekilde başsavcı oldu. Zaten Ilgaz gibi işine aşık bir adamdan da bu beklenirdi. Ceylin hukuk bürosunu 2 kitap yazan ve kitaplarını diziye uyarlayarak adeta içine meydan okuyan Yekta'dan devralarak yönetiyor. Eren başkomiserlikten terfi ederek emniyet amiri oldu. Parayı kıyarak kahve makinesi aldı ve hatta bir de sevgilisi oldu. Ancak biliyoruz ki gelecekte bu konuda yine yüzü gülmeyecek. Parla Paris'e giderken Çınar üniversite 3. sınıfta işletme okuyor ve üstelik kardeşi Defne ile aynı sınıfta. Efe ve Tuğçe'yi çok anlamlı bir projenin hazırlığında gördük. Belli ki henüz çocukları olmamış ancak mutlu oldukları gözlerinden okunuyordu. Aylin Gülbelaç'in güzellik merkezi açarak bir bakıma aile şirketi kurdular. Diğer yandan Osman ise yine mutsuz bir şekilde taksiciliğe devam. Aldığı kilolar dikkatleri çekti. Merdan dediği yaşarken görmeyi isterdik ancak mezarını gördük. Son olarak Ilgaz ve Ceylin'in 3. kez anne baba olduğunu gördük. Ve hayallerindeki gibi geniş bir aile olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Dizi, sancısı gelen Ceylin'in doğum yapmak için Ilgaz'la birlikte hastaneye gitme esnasında bitti. Sanki haftaya devam edecekmiş gibi veya gelecek dönem 4. sezonuyla bu sahnenin devamını ve sonrasında yaşanacakları tüm karakterlerin hikayesini izleyecekmişiz gibi bitti. Başarılı senaristimiz bir bakıma açık kapı bıraktı ve son sahnenin devamında yaşanabilecekleri izleyicilerin hayal dünyasına bıraktı. 4. sezonun olmasını elbette isterdik ancak müthiş bir 3 sezonla ve aldığı ödüllerle dizi dünyasına damga vurup klişelerden uzak bir finalle zirvede bıraktı. Aslında son sahnelerdeki hikayelerden bir sezonluk daha senaryo çıkardı. Hatta izleyiciler olarak dizi final yaptığı halde senaryolar bile ürettik. Mesela son sahnedeki kadın Ilgaz'la iletişime geçemedi ve tıpkı paralel evrendeki gibi intikam duygusuyla hareket edip ortalığı karıştırabilirdi. Böylece Ilgaz ve Ceylin yine bomba olaylarla karşı karşıya kalırdı. Sonuç olarak her oyuncunun kendi karakterini müthiş bir şekilde canlandırdığı, büyük emeklerin verildiği ve sıra dışı bir finalle dizi dünyasına damga vuran Yargı dizisinin sonuna gelmiş olduk. Bizler de bu süreçte videolarımızda, analizlerimizle ve sizlerle etkileşim halinde olarak dizinin heyecanını hep birlikte yaşadık. Önümüzdeki süreçte yeni ve farklı dizilerle yolumuza devam edeceğiz. Son olarak Yargı'nın finalini beğenip beğenmediğinizi ve finalle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Yeni ve sürpriz videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.